Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir açma tarifiyle geldim. Yapım aşaması gerçekten çok kolay ve lezzeti de muhteşem. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Açmanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket 10 gramlık instans maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya eriyene kadar spatula ile şöyle bir iki defa karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine, sarısını da açmaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Bütün malzemeleri ekledim ve spatula ile bir iki defa karıştırdıktan sonra biraz un ekliyorum. Eklediğim unun üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tekrar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Unu azar azar ilave edip spatula ile karıştırıyorum ve daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamı ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamur yumuşak diye daha fazla un ilave etmeyelim lütfen. Hamur için toplamda 7 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden hamurun içerisine daha fazla un eklemeyelim. Hamurun kıvamı cıvık bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yaklaşık 5 dakika yoğurdum ve üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. O eklediğim yağla hamuru toparlıyorum. Sıvı yağ ekledikten sonra hamur kendini toparlayıp elinizi bırakacaktır. Kasenin içerisinde şöyle biraz toparlayıp düzeltiyorum ve üzerini jelatin örtüp yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada açmanın içerisine kullanacağım patatesli harcı hazırlıyorum. 3 adet orta boy patatesi haşladım ve bir ezici yardımıyla eziyorum. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa aynı işlemi bir kaşıkla da yapabilirsiniz. Patatesleri ezdikten sonra oda sıcaklığında beklettiğim 2 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum ve iç harcımız da bu şekilde hazır. Yarım saatin sonunda hamur istediğim gibi mayalanmış ve öncelikle üzerini açıp hamurun havasını alıyorum. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinden çıkardım ve masanın üzerine aldım. Çok havasını söndürmeden 4 eşit bezeye bölüyorum.
4 eşit bezeye böldüğüm hamurların 3 tanesini altını unladım, tabağın içerisine alıyorum ve bezeleri tabağın içerisine aldıktan sonra hafiften üzerini unluyorum. Kenara aldığım bezelerin üzerini kapatıp bir tanesini açmaya başlıyorum. Açacağım hamurun altını üstünü biraz unladım ve parmaklarımla ilk etapta açıyorum. Siz isterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Ben biraz elimle açtıktan sonra merdane ile büyütüyorum. Dikdörtgen şekilde açtığım ilk hamuru katlayıp kenara alıyorum ve ikinci hamuru açmaya başlıyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde önce parmaklarımla daha sonra merdane ile dikdörtgen olacak bir şekilde açıyorum. Açtığım hamurun üzerine hazırladığım patatesli harçtan sürüyorum. Ben elimle sürmeyi tercih ettim ama tabii ki siz isterseniz fırçayla ya da kaşıkla da sürebilirsiniz. Elimizde sürdüğümüz zaman daha pratik oluyor ve her tarafına sürülmüş oluyor. Ama tabii ki de dediğim gibi sizler isterseniz kaşık ya da fırça yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Patatesli iç harcından her tarafına gelecek şekilde elimle sürdüm ve ilk açtığım hamuru ikinci hamurun üzerine serdim. İkinci kat hamurun üzerine de aynı şekilde patatesli iç harçtan sürüyorum. Ve daha sonra üçüncü kat hamuru açıyorum. Üçüncü kat hamuru da aynı şekilde açtıktan sonra diğerlerinin üzerine serip tekrar patatesli harçtan sürüyorum. Aynı işlemi bütün bezeler bitene kadar devam ediyorum. Dördüncü kat yufkayı da seriyorum ve üzerine patatesli harçtan sürüyorum. Bütün katları serdikten sonra elimle şöyle bir esnetiyorum, genişletiyorum. Ben bugün açmaları patatesli yaptım ama sizler isterseniz hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz sade bir şekilde. İçine peynir de koyabilirsiniz patates yerine. Gerçekten her türlü muhteşem oluyor. Elimle 55 santim genişliğinde esnettikten sonra bir kesici yardımıyla yaklaşık bir parmak genişliğinde kesiyorum. Kestiğim hamurlardan bir tanesini alıyorum ve ilk etapta biraz elimle esnetip ikiye katlıyorum ve daha sonra masanın üzerinde döndürerek daha sonra iki ucunu birleştirip açmamızın şeklini veriyorum ve sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde muhteşem gözüküyor. Ben açmaların birazını büyük, birazını da ikiye bölerek küçük açmalar yaptım. Ben küçük açmaları çocukların beslenmesi için çantalarına koyuyorum. Ama sizler tabii ki de isterseniz hiç bölmeden hepsini büyük bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu açmaları bu şekilde yapıp pişirip derin dondurucuya saklayabilirsiniz. Size tavsiyem derin dondurucudan çıkardıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Lezzetinden, yumuşaklığından kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyor. Taze yapılmış gibi oluyor. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım.
Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel yerlere gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. Bütün açmaları hazırladım ve yağlı kağıt serdim, tepsiye dizdim ve üzerlerini bir poşet kapatıp yaklaşık 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. Yaklaşık 15 dakika tepsi mayası yaptım ve daha sonra üzerlerini açıp ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt ve 1 çay kaşığı toz biber ekledim. Toz biber gerçekten açmalarımızın rengini çok güzel yapıyor. Tabii ki de eklemek istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Hafif dokunuşlarla yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine mavi haşhaş serpiyorum. Ve mavi haşhaşı da serptikten sonra ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 30 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Ne kadar yumuşak ve birazdan size iç dokusunu da göstereceğim. Tel tel ayrıldığını sizler de göreceksiniz. Ve gerçekten çok bereketli bir tarif. Bu şekilde yapıp derin dondurucuya atın. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Ben bugün patatesli yaptım. Dediğim gibi sizler sade hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Gerçekten her türlü şahane oluyor. İçinin nasıl tel tel ayrıldığını sizler de görüyorsunuz ve denediğinizde kesinlikle bana hak vereceksiniz. Ve bugün de bir tarifin sonuna geldim. İzlerken umarım sıkılmamışsınızdır. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.